Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. 100 gram 330 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu modelde ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları. Artı 5 olacak. Sonuna yani 5 ilmek ekleyeceğiz. Her model 6 ilmekten oluşmakta. Şöyle göstereyim. En sonunda da 5 ilmek ekleyeceğiz. Modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şu anda şişimde 23 ilmeğim var. 23 ilmekle modelimi anlatacağım. Arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Siz lastik yapacaksanız lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıramızı da tamamlayalım. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Çok kolay bir model ve de yapımı da çok zevkli. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Şimdi şu 3 ilmeği şekillendireceğiz. Ortadakini öne, öndekini arkaya alıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi öne aldım. Bu üçlü ilmeğin. Bir artırma yapmıştım. Daha sonra bu 3 ilmeği üçünü bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. İlmek sayımız aynı oldu arkadaşlar. Eksilme olmadı burada. Ortada kesme yaptığımız için sağında solunda artırma yaptık. Buraya kadar bir modeldi. Yine 3 ilmek düz. Bir artırma yaptım. Daha sonra şu 3 ilmeğin ortadakini öne aldım. Öndekini arkaya. Şöyle çapraz yaptım. Ve bu ikisi bir de diğerini üçünü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 3 ilmek düz. Bir artırma. Sıradaki 3 ilmeği ortadakini öne, öndekini arkaya,
Daha sonra bu üçünü topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra kalan 3 ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum burada. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düz öreceğiz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Dediğim gibi model 4 sıradan oluşmakta. Şu anda son sıramızı yapıyoruz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Evet, model böyle arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir görüntüsü var. Tabi ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Yine modelimizi burada şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 3 ilmeği ortadakini öne, öndekini arkaya aldım. Şu şekilde. Daha sonra bu 3 ilmeğimin 3'ünü bir aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. 3 ilmek düz. Bir artırma, şu 3 ilmeğe gelince öndekini arkaya alıyorum. Arkadakini öne aldım ve bu üçünü, arkadakini de aldım. 3 ilmeği, üçünü bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Üç ilmek düz, bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne ve 3 ilmeğin hepsini alıyorum. Üçünü bir aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım.
Daha sonra kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örerek, dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örerek devam edelim. Modeli 2 kez kurmuş olduk burada. Dediğim gibi modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Son sıramız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, bakın model böyle ilerleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Tabi ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden bu da. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu gösteriyorum. Bunu da daha önce hazırlamıştım. Bunu beraber yaptık. Aynı şekilde başladım. Yine lastiksiz. Bakın model lastik istemiyor arkadaşlar. Sadece arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Ön yüzünde modeli kurmaya başladık. Evet. Şöyle güzel çıtı pıtı, şöyle kabarık görünen, yani daha doğrusu dantel gibi şöyle zarif bir model. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Bundan yelek yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüye uyum sağlayacak güzel ve zarif modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.